Selam dostlar. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı ağaçlarında ilkbahar bakımını konuşacağız. İlkbahar, kayısı ağaçlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve hastalıklara karşı direnç kazanması için en kritik dönemlerden biridir. Eğer bu dönemde doğru uygulamalar yapmazsak yıl boyunca verim kaybı yaşayabiliriz. O yüzden bu videoda budamadan beslenmeye, doğal hastalık önleyici yöntemlerden zararlarla mücadeleye kadar her detayı ele alacağız. İlk olarak budamadan başlayalım. Budama yalnızca ağacın şeklini korumak için yapılan bir işlem değildir. Aynı zamanda ağacın sağlığını doğrudan etkileyen en önemli adımlardan biridir. Özellikle kayısıda çil hastalığı gibi mantarı hastalıklara karşı en etkili önlem budamadır. Hastalıklı tomurcukları, kanser yaraları bulunan dalları ve genç sürgünleri budamak ağacın hastalık yükünü azaltır ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Budamanın ardından ağacın gelişimini destekleyen uygulamalara geçmeliyiz. Güçlü bir kayısı ağacı hastalıklara karşı dayanıklı olur. Bu yüzden dengeli sulama, doğru gübreleme ve toprak işlemesi büyük önem taşır. Bu nedenle özellikle organik gübre kullanarak toprağı zenginleştirmek gerekir. Kendi hazırladığımız kompost, fermente edilmiş hayvan gübresi veya bitkisel gübreler kayısı ağaçları için harika bir besin kaynağıdır. Aynı şekilde sulama konusunda da aşırıya kaçmamak önemli. Fazla sulama kökleri zayıflatır ve çürümelere neden olabilir. Şimdi gelelim herkesin kullandığı bordo bulamacına gerçekten ihtiyacımız olup olmadığına. Yıllardır çiftçiler tarafından kullanılan bordo bulamacı bakır içerdiği için mantar hastalıklarına karşı etkili bir yöntem olarak bilinir. Ancak uzun vadede toprakta fazla bakır birikmesine neden olur ve bu durum faydalı mikroorganizmalar için zararlıdır. Peki bordo bulamacına gerek kalmadan daha doğal ve etkili bir yöntem var mı? Evet var. Peynir altı suyu. Peynir altı suyu içerdiği monosit bakteriler sayesinde yapraklardaki patojenik mikroorganizmaları yok eder. Aynı zamanda içinde bulunan laktoz zararlı mikroorganizmalarla savaşarak onların tekrar üremesini engeller. Yani doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Kullanımı ise oldukça basittir. 1 litre suya 250 mililitre peynir altı suyu ekleyip yaprakları püskürttüğünüzde mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı mükemmel bir koruma sağlamış olursunuz. Bordo bulamacının neden gereksiz olduğunu daha detaylı anlatan bir video yakında gelecek. O yüzden takipte kalın. Son olarak zararlara karşı kışlık yağ uygulamasının öneminden bahsedelim. Birçok kişi kayısı ağaçlarına zararlara karşı yaz aylarında mücadele eder. Ancak bu dönemde ağaçlar yapraklı olduğu için uygulamalar tüm yüzeyi kaplayamaz ve başarı sağlanamaz. Bu nedenle en etkili çözüm zararlılar henüz aktif hale gelmeden kışlık yağ ile müdahale etmektir. Yaprak olan ağaçlara yapılan bu uygulama zararlıları yumurta döneminde yok ederek çoğalmalarını engeller. Mineral yağların doğaya zararlı olup olmadığına dair genişçe konuşmak lazım. Sadece kısaca bir parantez açacak olursak. Hidrokarbonlar ikiye ayrılır. Alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olarak. Aromatik hidrokarbonlar toksiktir. Alifatik hidrokarbonlar da düşük molekül ağırlıklı ve yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbonlar olarak iki türdür. Kullanmanızı tavsiye ettiğim yağlar yüksek moleküllü olup toksik değildir. Tabi içmeye kalkarsanız zehirlenirseniz o ayrı konu. Bunlar içeriğiyle ilkbaharda ortaya çıkan yeni yumurtaların dış yüzeylerine eritir ve ölmelerine neden olur. Peki nasıl uygulanmalı? 1 ton suya 8 litre kışlık yağ ekleyerek ağacın tüm yüzeyine püskürtmelisiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yağ işte ne zararı olabilir diye düşünmeyin. Eğer dozajı aşarsanız ağacın yaprakları zarar görebilir ve yanabilir. Bu yüzden ölçüyü dikkatli ayarlamak şart. Gördüğünüz gibi kayısı ağaçlarında ilkbahar bakımı basit ama doğru yapılması gereken uygulamalardan oluşuyor. Eğer budamayı doğru yapar, ağacınızı organik yöntemlerle besler, doğal koruyucu yöntemler kullanır ve zararlarla zamanda mücadele ederseniz çok daha sağlıklı ve verimli bir kayısı bahçesine sahip olabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz.